Selam arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle beraberiz. Bugün az önce seyretmiş olduğunuz SpeedRAM eklenmiş videomuz nasıl yapılır? SpeedRAM nedir? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. SpeedRAM İngilizce çeviri olarak baktığımızda hız rampası anlamına geliyor arkadaşlar. Normal hızıyla başlayan bir videoya hız kazandırıp tekrardan normal hızına dönmesini sağlayan bir olay aslında işin açıkçası. Sinema sektöründe ve YouTuber'lar zaman içerisinde sıklıkla kullanıyorlar. Medya kutumuzdan videomuzu zaman çizelgesine alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fazla sıkmayayım sizi. Şu şekilde normal %100'le hareket eden bir video arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi bunu öncelikle bu videomuz 1 dakika 17 saniye. Bunun şöyle şuradan bir keseyim, fazla uzun olmasın. Buradan keselim. Şu kesmiş olduğumuz kısmı çöpe atalım. 1 dakika 11 saniye 6 saniyesini kesmiş olduk. Bunu öncelikle arkadaşlar videomuzun ses çizelgesine göre, seslerin yükseldiği yere göre veya videomuzun görseline göre ayarlayabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Mesela bakalım, şu kısımda trenimiz buraya geldi. Misal buradan keselim. Daha sonra trenimiz burada daha belirdi. Buradan da bir bölüm keselim. Sonrasında trenimiz geçti diyelim. Şu şekilde keselim. Gördüğünüz gibi 3 parçaya ayırdık. Şimdi sağ taraftan da aynı şekilde 3 ya da 4 parçaya ayıracağız. Hemen hemen bunlar kadar olsun da diyebilirsiniz. Mesela göz kararı şu birinci parça. Bir öncekine göre baktığımız zaman ikinci parça. Ve şuradan da üçüncü parça diyelim. Bu dördüncü parçayı anlatacağım ben size neden 4 parça oldu. Normalde 6 parçaya da bölebilirsiniz. Şimdi işin püf noktası şu arkadaşlar. Kesmiş olduğumuz parçaya geliyoruz. Burada Movo ve Editor Plus programında klip özellikleri var. Diğer montaj programlarında da farklı adlar altında ya da aynı adı altında vardır. Görmüş olduğunuz gibi burada ses seviyesini ve hız seviyesini %100 olarak görüyoruz. Buna dokunmuyoruz. İkinci partişine geliyoruz. Burada da aynı şekilde 100 görmüş olduğunuz gibi. Bunu bir öncekinin 2 katı olarak ayarlıyoruz. Sesini de 200, hızını da 200 yapıyoruz. Bir sonrakini gene bir öncekinin 2 katı 400. Bu sefer işlemi geriye doğru yapıyoruz. Bunda 400'lü 400 olarak sesini ve hızını 400 olarak ayarladık. Geriye doğru bu sefer gidiyoruz arkadaşlar. Önce partition'ı seçmemiz gerekiyor. 200 ve burası zaten 100'lü görmüş olduğunuz gibi. En son videoyu da biraz heyecan katalım istedik. Hem sesini 400 yapalım hem de hızını 400 yapalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 37 saniyeye düştü. Toplam 1 dakika 11 saniyelik bir videoydu arkadaşlar. Şimdi bakın, bunu bu şekilde bir izleyelim. Sonra aralara efekt atacağız arkadaşlar. Bakın. 100 ile başladı. 200, 400. 400, 200, 100, 400 olarak devam edecek. Aradaki farkı göreceksiniz. Evet, şimdi 400'e çıkacak. Evet. Gördüğünüz gibi görsel olarak gayet şık oldu. Şimdi bu aralara istersek efekt atabiliriz. Mesela 100, 200, 400'e çıkan bölümde şu kısmı arkadaşlar, bir önceki videoda bu flash'ı atmıştım. Bunu atalım. Aynı şekilde sonda da 400 olarak devam etmişti. O şekildeydi. Aynısını yapalım. Bir de buradan bu şekilde izleyelim. Bakın. Görsel efektlerde, geçişlerde atarsanız daha şık olacak. Evet. Şu an normal seviyesinde.
Gördüğünüz gibi ne kadar şık, ne kadar heyecanlı, aksiyonlu bir video olmuş oldu. Basit bir, durağan bir videoyu bu şekilde Speed RAM tekniğiyle hızlandırabilirsiniz. Ben kısaca, basitçe bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sizler hayal gücünüze, yaratıcılığınıza bağlı olarak bunu daha farklı şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen bu konuda özgürsünüz. Yani bunun bir standardı yok. İşte illa ben 1, 2, 4 şeklinde yaptım ama siz bunları 1, 2, 3, yani bir kastım şu, 100 ile başladı, 200 ile devam edip 300 ile bitirebilirsiniz şeklinde yapabilirsiniz. Ben sadece bir fikir olsun anlamında böyle bir eğitim videosu hazırladım arkadaşlar sizler için. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımı beğendiyseniz beğenip abone olup paylaşırsanız memnun olurum. Tekrar başka bir eğitim videosunda veya kutu incelemesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.